Herkese merhaba, yeni videoma hoş geldiniz. Biliyorsunuz bir önceki videomda benim gibi Türkiye'den Avusturya'ya okumak için gelen arkadaşlarla bir röportaj gerçekleştirmiştik. Bu videoda da aynı soruları kendim cevaplayacağım. Birçoğunuzun bildiği gibi Avusturya'da yaşıyorum, Viyana'da. Liseden hemen sonra üniversite eğitimim için buraya geldim. Lisansımı ve yüksek lisansımı burada bitirdim. Mimarlık okudum. Yani yabancı dillerle alakalı bir şey okumadım. Şu anda tam zamanlı olarak bir mimarlık ofisinde çalışıyorum. Almanca ilk olarak Viyana'da başladım. Yani burada bir Almanca kursuna gittim. Daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Kurs yaklaşık 2 dönem sürdü ve her gün 4-5 saat dersimiz vardı. O yüzden 2 dönem sonra artık akıcı olarak konuşabiliyordum Almancayı. Ama Viyana'ya gelmeden önce birkaç kitap almıştım. Böyle bazı ütopik kitaplar olur ya, bir ayda Almanca falan. O tarz birkaç kitapla sadece belli başlı yani temel bilgileri öğrenmiştim. Bana kolaylık sağlaması açısından. Ama burada öğrendim, Viyana'da yani. Daha sonra da eğitimimi zaten Almanca tamamladım. Yok, ilk defa Viyana'ya geldim. Viyana ilkti yani. Aslında ilk geldiğimde çok zorlanmadım. Babamdan dolayı biz çocukken misafirlerimiz oluyordu Avusturyalı. O yüzden kültürel olarak bana uzak değillerdi. Yani hani Avusturyalıları az çok tanıyordum. Kültürel olarak nasıl oldukları hakkında bir fikrim vardı. O yüzden pek zorlandığımı söyleyemem. Bir de burada bazı aile dostlarımız vardı. Onlar ilk başta bana çok destek oldular, yardımcı oldular. İşte okula kayıt, işte üniversiteyle alakalı, kursla alakalı işlerde. Ama zorlandığım konu tek olmak, yani yalnız olmak. Yani daha doğrusu ailemin burada olmaması. Hani her şeyi kendiniz halletmeniz gerekiyor. Bir işiniz olduğunda kendiniz halletmek, sorunu çözmek zorundasınız. Eve bir geliyorsunuz, yemek yok, çamaşırları kendiniz halletmeniz lazım. Böyle bu tarz küçük küçük şeyler ilk başta biraz zorlamıştı beni. Okurken stajlarım oldu mimarlık ofislerinde. Yani çalıştım diyebilirim. Bazen tam zamanlı böyle 6 aylık dönemlik stajlarım oldu. Ya da daha sonra birkaç farklı ofiste yarı zamanlı olarak çalışmıştım. Şu an tamamen Almanca iş yerinde. Almanca konuşuyorum. Aslında yani 12 senedir Viyana'dayım. Bir kere ırkçılık yaşadım. O da böyle yaşlı sarhoş bir amcaya denk geldim. Metrodayken böyle söylene söylene ona buna laf atıyordu. Aynı durakta indik ve göz göze geldik. Şey dedi bana, yabancılar bu ülkeyi işgal edemeyecek dedi. Ben de o zamanlar ilginç bir şekilde o zamanlar ben bayağı bu sosyal deney videoları izliyordum ve sessiz kalamadım. Adam yanına gittim. Konuşmak istedim, yani sormak istedim. Derdiniz ne diye sordum. Ben tabii böyle Almanca konuşunca ve herhalde düzgün konuşunca da beklemediği bir tepki aldı. İşte hemen böyle yok dedi, ben sana karşı bir şeyim yok. Benim derdim işte buraya gelip uyum sağlayamayan insanlarla. Bu klasik bir şey gerçi onların söylediği de. Öyle biraz bir konuşmamız oldu. Daha sonra bir sonraki metroya beraber bindik. Ben muhabbet kurmaya çalıştım ama ben çok yüz vermedim. Çok konuşmak istemedim. Yaşadığım tek olay buydu sanırım. Onun dışında ben pek bir şey yaşamadım, hayır. Yurt dışına kesinlikle çıkardım. Çünkü ben her zaman beni tanıyanlar bilirler, arkadaşlarım. Her zaman farklı kültürlere ve şu an gülüyorsun, beni tanıyorsun çünkü. Farklı kültürlere ve dillere her zaman ilgim vardı. Kesinlikle çıkardım. Ama Avusturya olur muydu bilmiyorum. Yani benim buraya gelmemdeki sebep aslında babamın daha önce burada yaşamış olmasıydı ve burada bazı aile dostlarımızın olmasıydı. Yani babam buraya hakim bir insandı, yani Avusturya'ya, ülkeye, her konuda. Ama şu anki aklım olsaydı ya herhalde, yani şu anki tecrübemle o yaşıma dönsem herhalde ya Güney Avrupa'yı seçerdim. Böyle İtalya, İspanya gibi daha sıcak bir ülke. Ya da daha farklı böyle belki uzak doğuya gidebilirdim. Yani şu an ilgim var. Gerçi o zamanlar pek ilgim yoktu ama bir Japonya veya Tayvan veya Kore olabilirdi mesela. Aslında sırf bu soru hakkında bile saatlerce konuşulabilir diye düşünüyorum. Bana kesinlikle çok fazla şey kattı. Kendi ayaklarımın üzerinde durmayı öğrendim. İşlerimi kendi başıma halletmeyi öğrendim. Yani ilk başta ailem tabii ki maddi olarak destek oluyordu ama bunun bir de manevi bir boyutu var, biliyorsunuz. O yüzden
bir şeyleri tek başına başarabilmeyi öğrendim. En önemlisi bu diyebilirim. Bir de çok daha hoşgörülü olmayı, çok daha açık görüşlü olmayı öğretti bana burada yaşamak. Yıllarca çok farklı insanla tanıştım. Farklı ülkeden, farklı kültürden, farklı dilden. Ve insanın ufku çok genişliyor tabii. Çok fazla şey öğreniyorsunuz insanların farklı dünyası hakkında. Aklıma gelen ilk örnekler bunlar diyebilirim. Bir de yabancı diller tabii benim en büyük tutkum, o zamanlar da tutkumdu. Yabancı dilleri geliştirmemde çok büyük rol oynadı burada olmam. Çünkü Viyana çok multikültürel bir yer. Multikültürel denir mi Türkçe'de? Çok farklı uluslu mu denir? Denir. Mesela bir dil öğreniyorsanız hangi dil olursa olsun o dili konuşacak, pratik yapacak insan mutlaka bulabiliyorsunuz. Bir ülkeye ilgi duyuyorsanız mesela kültürüne, diline o ülkeden insanlarla buluşup tanışabiliyorsunuz. Hani hemen bir bağ kurabiliyorsunuz. Bu tarz katkıları oldu diyebilirim. Öğrenciyken sömestr tatillerinde, yani sömestr tatilinde Şubat ayında, burada da Şubat ayında gidiyordum ve yazın 2-3 ay Türkiye'de geçiriyordum. Çalıştığımdan beri yılbaşı tatilinde gidiyorum ve yazları işte 1-2 hafta iznim oluyor o zamanlar. Yani yılda 2 veya 3 kere gidiyorum. Şu an kesin dönmeyi düşünmüyorum ama fikirleri insanın her gün değişebiliyor. İleride belki olabilir. Ama her zaman bağlantım ve bağım zaten var. Sık sık gidiyorum. Türkiye'yi çok seviyorum tabii. İleride belki olabilir ama şu an için düşünmüyorum. Ben teşekkür ederim dinlediğiniz için. Lütfen görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtin. Bizlerle paylaşın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.